Ahmet Hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Sibel'ciğim. Uzun zaman oldu, uzun zamandır sonra cevap yapmıyoruz. O zaman açılış yapayım ben. Sevgili Sibel Yağcı'nın sunumuyla Cengiz Han ikinci elimize Hadi başlayalım. Şimdi hocam bugün Weiser Liposuction'ı konuşacağız. Şimdi Weiser Liposuction... Nedir? Kimler bu ameliyat için adaydır? Şimdi tam bir hasta gibi sordun yani. Bizim hastalarımız gibi sordun. Weiser Liposuction nedir? Böyle bir soru yok. Bir kere Liposuction bir ameliyatın ismi, tekniğin adı. Zayıflamak için veya yağ aldırma işlemlerinden bir tanesinin adı Liposuction. Weiser apayrı bir makine. Bu liposuction yaparken bizim iş yükümüzü azaltan bir cihaz. Günümüzde ikisini karıştırıyoruz. Biz doktorlar da bazen kullanıyor. Weiser Liposuction yapacağız diyoruz. Weiser Liposuction bu demek aslında. Weiser bir markanın adı. Ultrason yardımıyla yağların alınması işlemine deniyor. Hocam peki bu klasik liposuction'daki farkı ne? Aradaki fark ne? Weiser cihazı deriyi bir miktar ısıttığı için deride sarkma oluşumunu azaltıyor. Tamamen yok etmiyor, azaltıyor. İkincisi de yağları düzgün bir şekilde, homojen bir şekilde erittiği için biz eski sistemle aldığımız o yağları daha düzgün, daha pürüzsüz bir hale getiriyor. Yani aslında yapılan liposuction işlemi aynı. Sadece Weiser cihazı veya ultrason yardımıyla yapıldığında bu işlem daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Önceden yapılan liposuctionlarda daha fazla çukurlar, düzensizlikler oluşurken mesela şimdi bu cihazlar sayesinde daha düzgün, daha güzel kontürlü, daha ince belli görüntüler elde edebiliyoruz. Yani teknolojinin faydaları aslında bunlar da tıpa. Anladım hocam. Peki sonuçları kalıcı mı? Bizim hastalarımızın da en çok sorduğu sorulardan biri. Liposuction işlemini aldıracağım, sonrasında bir daha o yağlar oluşmayacak. yok. Şimdi şöyle, yağlar aldırdıktan sonra o yağlar kendi kendine bir daha oluşmayacak kesinlikle. Ama hasta tabii ki kilo almaya devam ederse, kilo aldı, zayıfladı, gebelik durumu oldu. Tabii ki orada kalan yağlar kendi içinde sayısını arttıracak, hacmini arttıracak. Ama hasta aynı kilosunu koruduğu müddetçe tekrardan bir kilo alma, orada tekrardan bir yağlanma olmaz kesinlikle. Peki iyileşme süreci nasıl? Şimdi liposuction'ı biz bölge hesabı yapıyoruz artık. Yani bölgelere ayırdık. Karın bölgesi, yanlar, işte sırt alt, sırt üst, işte kollar, bacaklar, uyluk. Şimdi nereye yapıldığına göre değişiyor iyileşme süreci. Sadece tek bir bölge yapıldı. Erkeklerde meme büyüklüğü mesela jinekomastisi var. Biz memesine bu dünkü hastamızın mesela liposuction yaptık. Şimdi bu hastanın tek bölge iyileşme süreciyle tabii ki genel olarak aynı zamanda karın, sırt, bel yapmış olsaydık mesela iyileşme süreci farklı oluyor. Ama kabaca hani yapılan işleme göre bilgi vermek için bir hafta istirahat etmesi gerekiyor hastaların kabaca. Peki bu hastalar bu yağlar alındıktan sonra bunları değerlendirebilirler değil mi? Farklı bölgelere kullanabilirler. Tabii ki. Mesela çok popüler oldu bu sıralar. BBL, Brezilya poposu falan hani göbekten, belden yağları alıp böyle beli inceltip, karnı küçültüp popoyu büyütme işlemi çok popüler oldu mesela. Yüze kullanılabilir aldığımız yağlar. Popoya verebiliriz o yağları. Yani o yağları bazen de hiçbir şey istemiyor hasta. Poposu yeterli büyüklükte, hacimde, yüzünde de hiçbir ihtiyacı yok. Tabii ki biz o yağları dışarı atıyoruz. Bir de sonuç hemen görülüyor mu hocam? Şimdi şöyle ilk başta zaten liposuction işlemi çok basit bir ameliyat değil öncelikle. Hastalarıma söylüyorum hastalarımıza. Liposuction için hastalara o kadar da kolay bir işlem değil. Bu bir ameliyat. Her şeyden önce genel anestezi altında yapılması gerekiyor. Ve ameliyattan sonra antibiyotik, ağrı kesicileri kullanmanız gerekiyor. Şişlikleriniz, morluklarınız oluyor her ameliyatta olduğu gibi. Bunların iyileşme süreci gerekiyor. O yüzden çok basit bir ameliyat gibi düşünmemeniz gerekiyor. Evet, sonuçları güzel, çok popüler oldu. Çok kolaya kaçılıyor. Hemen azıcık şuramdaki yağları aldırayım, spor diyetten uzaklaşılıyor. Öncelikle tabii ki spor ve diyet. Bu yağlardan kurtulmanın. Ama bazen ne yaparsak yapalım geçmiyor bu yağlar diyor hastalarımız mesela. O zaman tabii ki biz varız, liposuction yapabiliriz. Sorun neydi kız? Çok saçma. Çok uzattım. Sorun neydi? Soruyu unuttum. Hemen görülüyor. Şimdi şöyle, ameliyattan sonra zaten anında masada bir incelme oluyor. Ama tabii ki biz orayı travma yaptığımız için ameliyat sonrası bir şişme dönemi oluyor. O şişme döneminde hastalar bazen anlamıyor. Mesela 5 litre yağ aldık diyor, tartıya çıkıyor. Hocam işte 2 kilo vermişim diyor mesela. Böyle şeyler olabiliyor. Su tutma dönemi, ödem olma dönemi, morluklar, şişlikler oluyor. O yüzden hasta baştan böyle ilk gördüğünde tam anlayamayabiliyor. Ama zaman geçtikçe bir de şişlikler oluyor, düzensizlik oluyor. Korse veriyoruz tabii. Korse sıkıyor bazen. Bazı yerlerde daha farklı şişlikler, düzensizlikler oluyor. Geçtikten sonra esas mutluluğu hastalar o zaman anlıyorlar. O yüzden liposuction olduğum, hemen sonucunu gördüğüm gibi bir düşünceye kapılmasın hastalarımızda. 3 ay beklemek gerekiyor. En az 3 ay beklemek gerekiyor. Tabii bu arada da iyileşme süreci hızlansın, yaptığımız ameliyat daha güzel olsun diye hastalarımıza yürüyüş, spor, mutlaka bir takviye istiyoruz yani hastalarımızda. İzli bir işlem.
Sadece kanülün girdiği yerde küçük böyle 5 milimlik izler oluyor. Yapılan bölgeye göre değişiyor. Mesela jinekomasti dedik, memeden örnek verdik. Mesela memenin altında 5 milim burada küçük küçük izler oluyor. Bu izler başlarda belli oluyor. Zamanla belli belirsiz bir hale geliyor. Ya da karın yapacaksak yine 2 tane. Bu cerrahın takdirine kalmış aslında. Ama biz normalde kendimizden bahsedecek olursak karın için 2 tane. Mesela meme için 2 tane. Karın meme isterse 4 tane izleri oluyor. Küçük küçük 5 milim uzunluğunda küçük küçük izleri oluyor tabii ki. En çok gelen sorulardan biri, yani ben yeterince yağ sahip değilim. Başkasının yağını kullanabilir miyim? Öyle bir şey yok, mümkün değil. Onu biz yapardık olsaydı. Benden sana verebilirdik fazlasıyla. Çok iyi olurdu. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Var mı? Vaktinizi Yok, estağfurullah. Şimdi ameliyatımızı bekliyoruz zaten. Güzel oldu. Yine hastalarımızın da böyle aklına takıldığı sorular olursa liposuction ile ilgili, alınan bu yağların tekrar kullanımı ile ilgili veya işte süreçle ilgili söylemediğim, eksik söylediğim bir yer varsa, merak ettikleri varsa kesinlikle sorabilirler. Bütün sorulara böyle içtenlikle, özveriyle cevap vermeye çalışıyoruz zaten. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, bir yıl diliyorum. Yıl ne ya? Yıl olmadı ya. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu gün... Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.